Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz bu hasır şapkayı yapacağız bu videomuzda. Gerçekten çok güzel oldu. Ve tamamen el ürünü, doğal. Şöyle göstereyim içini de. Birlikte bu şapkayı yapacağız. Malzemelerle başlayalım. Öncelikle malzemelerden bahsedeyim. Böyle bir rafya ipim var. Bununla öreceğim. Bunun linki aşağı açıklamalara da bırakırım. Oradan bulabilirsiniz. Sadece örnek olsun diye koyacağım. Hani başka yerden de arayabilirsiniz ama ne olarak geçtiğini görmeniz açısından. Aşağı bir link bırakırım ben aldığım mağazanın linkine. 3,5 milimetre olan bir tığım var. Şöyle bir ataca ihtiyacım var. Elzem bir şey değil ama yerimizi belli etmek için çok büyük kolaylık sağlıyor. Herkese kullanmasını tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sıramızı yapmak için şöyle iki parmağıma doluyorum bunu. Şöyle içinden çekiyorum ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Sonra bir tane de sık iğne yapacağım hemen. Bunu da nasıl yapıyorum? İçinden geçiriyorum tığımı. Çekiyorum ve tığımdaki iki ipi birlikte çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Bu sık iğneleri de nasıl yapıyoruz? Deminki gibi bu birincisiydi. İkincisini yapıyorum. İçinden geçiyorum. Çekiyorum ve tığımdaki iki halkayı birlikte çekiyorum. İçinden alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Üçüncüyü yaptım. Ve bu 6. Şimdi bu şekilde 6 tane yaptıktan sonra şöyle elimle de yardım ederek şurayı biraz uzatalım. Şimdi elimle de yardımcı olarak şu ipi çekiyorum. Şöyle biraz halka yapıyorum bir yandan elimle. Yavaşça çekiyorum. Kopabilir, kopartmayın. Şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Bir yandan bunu şöyle elimle düzeltiyorum. Evet. Burada bir halka oluştu şimdi. Şu ipi birazdan keseceğim ama kesmeden evvel şuraya tekrar tığımı takıyorum. Şimdi şurada gösterebilir miyim bilmiyorum yani. Net küçükken görmesi biraz daha zor. Şurada ikili buğday başakları oluştu. 6 tane toplam bakın. Şimdi şu ilk yaptığım buğday başağını şöyle göstereyim. Şu ilk yaptığım buğday başağının içinden geçiriyorum. İkisinden de geçiriyorum. Sonra ipimi şöyle içinden çekiyorum. Şimdi tığımda 2 ip var değil mi? Ama ikisini birlikte çekmeyeceğim. Şu birincisini ikincisini içinden kaydıracağım. Evet. Burada ilk başlangıç halkamız oluştu bile. Şimdi şu ipi kesiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bunun için de buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen şu yanındaki ilk buğday başakları görünüyor. Görüyor musunuz? Şunlar. Buralarda birer ikişerli buğday başakları oluştu. Buranın her birine ikişer tane batacağım. Yani toplam buradaki sık iğne sayısı 12 olacak. Şimdi şunu önemli belirtmek istiyorum. Buradaki ilk zincirimiz ve sık iğnemiz bir ilk çiftimizi oluşturuyor. O yüzden buraya bir kere daha batmıyorum. Şuraya atacımı takıyorum nerede başladığımı hatırlamak amacıyla. Şimdi bundan sonraki her bir şu buğday başağına ikişer kere batacağım ki 12 sayısını elde edebilirim. Şimdi
bir sonrakine geçiyorum. Şöyle buğday başağının içinden çektim. İlk başta örmek biraz zor olabilir. İlk sıralar biraz daha sıkı oluyor ister istemez. Ama ördükçe kolaylaşacak, merak etmeyin. Şöyle bir. Şurada ikincisi. Evet, bu sırada bitti. Nasıl birbirine bağlıyoruz burayı da? Hemen şu atacı çıkarıyorum ama atacı çıkardığım yeri unutmuyorum. O atacı çıkardığım yerin içinden geçiriyorum ipimi. Ve bunun ikisini birlikte çekmiyorum. Birinciyi ikincinin içinden kaydırıp bu şekilde birbirine sırayı bağlıyorum. İkinci sırada bitti. Şimdi üst sıraya geçerken yine 6 tane daha çoğaltacağım burayı. 6 tane çoğaltmak için de ne yapacağım? Şu gördüğünüz her bir buğday başağına bir çift bir tek yapacağım. Bir çift bir tek yapacağım. Böylece 6 tane çoğalacak, toplam 18 tane sık iğne yapmış olacağım. Şimdi 4. sıraya geçerken ne yapacağız? Burayı 12 yapmıştık, 18 yapmıştık. Şimdi 6 daha artırıp 24 yapacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu artık bundan sonra bir tane çift yapacağım. Tek, tek, 2 tane tek yapacağım. Bir tane çift yapacağım, 2 tane tek yapacağım. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Bu şekilde 4. sırayı da 6 tane artırmış olacağım. Gördüğünüz gibi her sırada teklerin sayısı bir tane artacak. Bundan sonraki sırada 3 tane tek yapacağım. Ondan sonraki sırada 4 tane tek yapacağım. İstediğim çapa getirene kadar bu şekilde büyüteceğim. Her bir sırada 6 tane artacak. Sıraların sayısını aşağı açıklamalara da yazarım. Oradan da bulabilirsiniz. 5. sırada bitti. Şöyle gördüğünüz gibi hep aynı yerlerde artırma yaptığımız için, çiftler hep aynı yere denk geldiği için burada böyle köşeler oluşmaya başlıyor. Altıgen oluşmaya başlıyor. Bu büyüdükçe belirginleşecek. Ama bu istediğimiz bir şey de değil. Yani yuvarlak olsun istiyoruz. Eğer bunu şimdi önüne geçmezsek ileride daha çok başımızı ağrıtacak. O yüzden yani başka bir çözüm yolu da olabilir. Ben bilmiyorum yani bunu bulabildim. Bunu nasıl yapıyorum? Hep aynı yerlerde artırma yaptığımız için ipimi buradan çıkaracağım şimdi. 5. sıradayım. Ara ara yapacağım bunu. Başlangıç noktamı değiştireceğim şimdi. Gene şu altıgenlerin, yani çift yaptığınız yerlerin başına gelmemesine dikkat edin. Şimdi herhangi bir yerden geçirdim. İpiniz koptuğunda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum. Birisi burayı bağlamak için, birisi yükseklik oluşturmak için. Sonra yanına aynı sanki buradayken devam ediyormuşum gibi devam edeceğim şimdi. 6. sıradayım. Ben bu sıraların sayılarını aşağı açıklamalara da ekleyeceğim. Merak etmeyin. Ben şimdi bunu bir çocuk için yapıyorum. O yüzden bunun çapı 15 santim olana kadar büyütmeye devam edeceğim. Her sırada teklerin sayısını bir artıracağım. İşte burada 4 tek yapıyorsam bir sonrakinde 5, bir sonrakinde 6 şeklinde. Bu şekilde teklerin sayısını artırarak her sırada 6 tane artırmaya devam edeceğim. Ta ki istediğim çapa ulaşana kadar. Bir yetişkin için bunu 20 santime kadar çıkarabilirsiniz. Bir de hemen şu notu da düşeyim. En büyük tavsiyem sürekli saymanız. Yani sayıyı kaçırdığınızda nerede hata yaptığınızı bulmanız çok zor olabilir. O yüzden ben her sıranın sonunda muhakkak istediğim sayıya ulaşmış mıyım diye sayıyorum. Sonra geriye dönüp baktığımda nerede yanlış yaptığımı bulmak da kolay oluyor. Ve şu da çok yardımcı oluyor. Hata yapma riskinizi azaltıyor. O yüzden böyle bir şey muhakkak kullanın derim. Şimdi çapı 15 cm olan bir daire çıktı ortaya. Şimdi buna duvar örmeye başlayacağız. Yani şöyle bir
bir duvar öreceğiz. Ama duvar örmeden önce tersine çeviriyorum. Burası ön kısmı. Tersini çeviriyorum ve şu hizaya, tam şu noktaya bir iz süreceğiz. Bunu yapmazsak düzgün bir duvar çıkamayız. Bu aşama önemli o yüzden. İzi de nasıl sürüyoruz hemen gösteriyorum. Şimdi şöyle tutarken bunu şöyle ters çeviriyoruz. Yani normalde şurası bize dönük oluyordu, bu tarafa dönük oluyordu. Şimdi şu ters tarafı bana dönük. Şimdi şurada hatırlarsanız ikili ikili şöyle buğday başakları var. İkili ikili. Bu buğday başaklarının sadece bir tanesini, yani şöyle ikili vaziyette değil de şu şekilde ikili halde değil de sadece şöyle bir tanesini alıyorum. Görüyor musunuz? Şöyle sadece bir tanesini alıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve şu birinci ilmekten kaydırıyorum. Burada bu ilmekleri çok sıkı yapmamaya özen gösterin. Eğer bunları sıkarsanız, bu iz sürmeyi sıkı sıkı yaparsanız büzüşme olur. Şu birinciye de bu belirtecimi taktım ve devam ediyorum. Şimdi ikinci buğday başağındayım. Şu vaziyette değil, şu tek bir bana yakın olanı alıyorum. İçinden geçiriyorum ve şu ikincisinin içinden kaydırıyorum. İz sürerek tüm bu daireyi dolaşacağım. Gördüğünüz gibi bakın, şuradan göstereyim. Burada buğday başakları oluşmaya başladı. Daha sonra bu buğday başaklarına batarak biz duvarı örmeye başlayacağız. O yüzden hemen örüp geliyorum. Tüm sıranın izini sürdüm. Şimdi artık duvarımı örmeye başlayabilirim. Hatırlarsanız bunu ters çevirmiştik. Yeniden şöyle ters çeviriyorum. Ön yüzü bana bakıyor ve şöyle geçiriyorum. Zincir çekiyorum şimdi. Şöyle bir tane daha çekelim. Şimdi artık başlıyorum. Şu gördüğünüz her bir buğday başağına sürdüğümüz her bir buğday başağına sadece bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle ikisini birlikte alıyorum ve şöyle ikisini birlikte çekiyorum. Olay bu. Duvarımız oluşmaya başladı. Şimdi istediğim yüksekliğe gelene kadar bu duvarı öreceğim. Yani 5 ya da 6 santim şu çapla orantılı olacak şekilde. Bu bir çocuk şapkası olacağı için 5-6 santim yeterli, ama bir yetişkin olsaydı burası muhtemelen 20 santim çapında olurdu. 9-10 santimde yükseklik örmemiz gerekirdi. Ama şimdi bu çocuk şapkası 15 santimlik bir çapa, 5-6 santimlik bir yükseklik yeter diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde yüksekliğimi örmeye başladım. Dediğim gibi her bir buğday başağına, şu oluşan her bir buğday başağına sadece bir kere batacağım. Ve bu şekilde yüksekliğimi oluşturacağım. Sonrasında şu dış çevresine büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi ben şöyle yüksekliğimi örüp burayı tamamlayacağım. Bu kadar yükselttim şu an. Yaklaşık 6 santim olması lazım. Evet. Şimdi şuraya tekrar bir düzlem yapacağız. Şöyle geniş bir halka oluşturacağız buraya. Bunun için de şu tabanda hani bir iz gitmiştik. Buraya da aynısını yapacağım. Buradakini de nasıl yapıyorum hemen göstereyim. Burayı biraz sıkı yapmamaya özen göstereceğiz. Yani şu ilmekleriniz, ilk ilmekleriniz biraz geniş olsun. Bol olması dar olmasından kat be kat iyidir.
Çünkü eğer bu gittiğimiz iz burayı sıkarsa ağzı bu şekilde daralır ve çirkin bir görüntü elde etmiş oluruz. O yüzden geniş olsun ama kesinlikle ve kesinlikle dar olmasın. Şimdi hemen bu izi nasıl gittiğimizi gösteriyorum. Şöyle batıyorduk hatırlarsanız. Şu iki buğday başağını şu şekilde alıyorduk hatırlarsanız. Böyle yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde alttan girip bir sonrakinden çıkıyorum. İçinden çekiyorum. Ve bunu şu ikincisinin içinden kaydırıyorum. Ve bunu biraz çekiyorum. Olay bu. Şimdi tüm sıranın izini yapacağım ve burayı çoğaltmaya başlayacağız. Bu şekilde buraya bir iz sürümü yaptıktan sonra şöyle bakın ikili oluyor. Buraya bu şekilde iz sürdükten sonra şu gördüğünüz her bir buğday başağına batarak buraya bir genişlik yapmaya başlayacağım. Yalnız burada şunu unutmamak gerek. Şimdi ben burada en son sırada bir çift 11 teke kadar çıkmıştım. Yani 11 tane tek yapmıştım en son. Şimdi bundan sonra da burayı yaparken gene çoğaltmaya devam edeceğim. Ve ilk sırada burada kaldığım yerden devam etmiş olacağım. Yani ilk sıram bir çift 12 tek olacak. Sonraki sıra bir çift 13 tek. Böyle artırmaya devam ederek genişletmeye devam edeceğim. Böyle istediğim genişliğe ulaşana kadar, muhtemelen 3 ya da 4 santim oluncaya kadar bunu genişletmeye devam edeceğim. Burada artık bundan sonra şu gördüğünüz çiftleri birlikte alarak örmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şapka bitti. Toplam burası kaç santim oldu? Hemen onu da ölçüp söylüyorum. 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Toplam 5 santimetrelik bir terek ördüm ve bitirdim. Arzuya göre daha da büyütülebilir ya da küçültülebilir. Şimdi ufak tefek süslemeleri kaldı. Şimdi şöyle bir şerit hazırladım. Buraya da kime yaptıysam onun ismini de kişiye özel olması için yazdım. Bunu da şöyle içine başını acıtmaması için koyacağım. Dikeceğim şimdi. Ve bir de şöyle bir ip vurdum. Bunu da şöyle etrafına geçireceğim. Ama bu arzuya göre şey de yapılabilir yani. Kurdele de olabilir. Başka bir süsleme de olabilir. Şapkamız bitti. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi sahibine gitmeyi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bana ulaşmak isterseniz açıklamalara Instagram adresimi ekliyorum. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Satış yaptığım sayfanın linkini de aşağı ekliyorum. Oradan da ürünleri bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.